Yani zifiri karanlık, uçsuz bucaksız bir çöl düşün. Hı hı. Kavurucu bir sıcak falan. Aynen öyle. Tepede o inanılmaz güneş var, etrafta tek bir su damlası yok. Sığınacak en ufak bir gölge veya ufukta görünürde hiçbir umut ışığı yok yani. Tam bir çaresizlik tablosu aslında. Kesinlikle. Ve hani rasyonel düşünen, mantıklı bir insanın böyle bir tabloda yapacağı tek şey pes etmektir, değil mi? Yani istatistikler ve bilim de tam olarak bunu söyler bize. Tabii vücudun su kaybı hızını hesaplarsın, güneşin açısına bakarsın. Aynen o denklemin sonuna o acımasız sıfırı koyarsın mecburen. Ama bugün işte o istatistiklerin çöktüğü sıfır noktasına gidiyoruz. İradenin bittiği değil, tam aksine başladığı o kırılma anına. Merhaba, bugünkü derinlemesine incelememize hoş geldin. Hoş geldin. Hayatın o bitmek bilmeyen karmaşasında, yapılacaklar listelerinin ve sürekli bir yerlere yetişme telaşının içinde ruhu yorulan ama yine de kendini geliştirmeye çalışan sana sesleniyoruz bugün. Masamızda inanılmaz özel bir kaynak var. Evet, bir okur bir kare platformunun çok derinlikli bir felsefi metnini konuşacağız. Hı hı. Kendisini bir yaşayan kütüphane olarak tanımlıyor bu platform ki bu konsept beni gerçekten çok etkiledi. Bu metin modern insanın en büyük çıkmazlarına yüzlerce yıllık çok kadim bir reçete sunuyor. Günümüzün teması şu, imkansızlıktan imkan çıkarma sanatı. Ve bu sanat, hani teknik olarak hiçbir umudun kalmadığı yerde, o umudu kendi ellerine nasıl inşa edebileceğinin yollarını anlatıyor. Bu felsefenin tam da şu an bizi dinleyen kişi için neden bu kadar hayati bir öneme sahip olduğunu çok iyi kavramamız lazım. Nasıl yani? Biraz daha açar mısın bunu? Yani düşünsene, tarihin hiçbir döneminde bu kadar fazla bilgiye böyle saniyeler içinde erişemiyorduk. Cebimizdeki telefonlarla dünyanın bütün verisi elimizin altında. Evet, tek bir tuşla her şeye ulaşıyoruz. Ama işin o inanılmaz acı veren paradoksu da burada başlıyor işte. Tarihin hiçbir döneminde kendimiz bu kadar çaresiz, bu kadar sıkışmış hissetmemiştik. Yani bu kadar imkansızlıklar içinde boğulduğumuzu hatırlamıyorum insanlık olarak. Çok doğru bir nokta bu. Sürekli bir yetersizlik hissi var üzerimizde. Kesinlikle. Modern dünya bize sürekli megafonla bağırıyor sanki. Neyin yapılamayacağını, kaynakların ne kadar kısıtlı olduğunu, krizleri, enflasyonu falan yüzümüze vuruyor. İşte tam bu gürültünün ortasında bir okur bir kare metni çok sakin ama çok sarsıcı bir şey söylüyor. Ne diyor tam olarak? Gerçek çözümün o kaçmaya çalıştığın imkansızlığın tam kalbinde yattığını söylüyor. İşte bak bu çok ilginç. Çünkü ben her zaman imkansızlığın böyle kaçınılması gereken, hani etrafından dolaşıp uzak durulması gereken bir çukur olduğunu düşünürdüm hep. Çoğumuz öyle düşünüyoruz zaten. Değil mi? Ama kaynak metin bizi alıyor, tam da o çukurun, o bahsettiğimiz ıssız çölün tam ortasına bırakıyor. Bu imkansızlıktan imkan çıkarmanın ne anlama geldiğini anlamak için metindeki o tarihi ve çarpıcı metafora bir girmemiz şart bence. Kesinlikle. Hazreti Hacer'in hikayesi. Aynen öyle. Hazreti Hacer'in o kavurucu Mekke çölünde Safa ve Merve tepeleri arasındaki o telaşlı yürüyüşü, yani say kavramı. Çoğu insan bunu sadece dini bir ritüel veya tarihi bir olay olarak bilir, geçiştirir. Ama platform bunu çok farklı bir yere taşıyor. Evet, bir okur bir kare bunu alıp hepimiz için geçerli, evrensel bir çözüm arama stratejisi olarak önümüze koyuyor. Bu bence muazzam bir bakış açısı. Çünkü ortada inanılmaz bir varoluşsal kriz var o hikayede. Çöl metaforu öyle rastgele seçilmiş bir dekor falan değil orada. Çöl dediğimiz şey hiçbir şeyin olmadığı o mutlak yokluk halidir. Hayat belirtisi sıfır. Sadece susuzlukta değil yani. Değil tabii. Kimsesizlik var, desteksizlik var. Elinde hiçbir alet yok. Etrafında akıl danışabileceğin tek bir insan bile yok. O mutlak yalnızlık ve çaresizlik anından bahsediyoruz. Bak, bu durumu okurken benim aklıma hep şu analoji geldi. Gece yarısı evde yalnızken aniden elektrikler kesildiğinde verdiğimiz o ilk tepkiyi düşün. Zifiri karanlıkta kalırsın bir anda. Hı hı, hepimizin başına gelir. Yani elektrik yok, hiçbir şey göremiyorum deyip şansına lanet okuyarak olduğun yere çöküp karanlıkta oturmak bir seçenektir sonuçta. Ve inan bana çoğu insan tam olarak bunu yapıyor. Edilgen bir şekilde bekliyorlar. Evet, kabulleniyorlar durumu hemen. Ama o karanlıkta el yordamıyla ilerleyip
Hani o sehpalara ayak parmağını çarpmayı göze alıp çekmeceleri karıştırmak bambaşka bir şeydir. Bir mum veya el feneri bulana kadar o çabayı göstermek asıl mesele. Harika bir benzetme oldu bu. Teşekkürler. Ama dur bir saniye. Tam da bu noktada metne ve sana karşı o şeytanın avukatlığını yapacağım mecburen. Dinliyorum, buyur. Şimdi evde mum aramak rasyonel bir eylem çünkü o çekmecede bir mum olabileceğini az çok bilirsin. Orada bir ihtimal vardır. Ama çölde su olmadığını bile bile o cehennem sıcağında iki tepe arasında defalarca koşup durmak rasyonel aklın sınırları içinde düpedüz delilik değil midir? Teknik olarak delilik gibi duruyor, evet. Yani orada su yok, bunu adım gibi biliyorsun. O zaman neden yürüyorsun ki? Bu sadece elindeki o son ve en kıymetli enerjini boşa harcamak anlamına gelmez mi? Bak inan çok haklısın. Dışarıdan, o rahat koltuklarımızdan bakıldığında bu tam bir delilik. Rasyonel akıl bunu kesinlikle bir enerji israfı olarak kodlar ve reddeder. O zaman Ama metnin bize gösterdiği o ince kırılma noktası var ya, işte tam da bu rasyonelitenin bittiği yerde başlıyor. Senin o bahsettiğin çölde su olmadığını bilmek durumu, metnin de çok güzel vurguladığı gibi, sadece teknik bir bilgidir, basit bir veri setidir aslında. yani zihin sadece elindeki verilere bakıyor. Aynen. Zihin der ki, burada moleküler düzeyde su yok, termodinamik yasalarına göre buradan su bulman imkansız, boşuna arama. Bu senin o elektrik örneğindeki şebekede akım yok demekle tamamen aynı şey. Anladım. Ancak bütün bu teknik verilere ve o ezici imkansızlığa rağmen o suyun bir yerden çıkabileceğine inanmak var işin ucunda. Belki tamamen rasyonel olmayan bir şekilde çıkacağına inanıp eyleme geçmek. İşte gerçek irade tam olarak budur. Vay canına. Yani mantığın bittiği yerde irade başlıyor diyorsun. Kesinlikle. İnsanlık tarihi, hani o Excel tablolarına bakıp burada kar marjı yok diyerek masadan kalkanlar tarafından yazılmadı. Kaynakların bittiği o sınır çizgisini bir bitiş değil, gerçek eylemin başlama noktası olarak görenlerin o sarsılmaz duruşuyla yazıldı. Demek ki aklın bittiği, verilerin dur dediği o ince çizgide çok derin bir eylem felsefesi devreye giriyor. O yürüyüş oradan suyu bulma garantisi olduğu için değil, yürümekten başka çare olmadığı için yapılıyor aslında. Tam olarak bu işte. Eğer Hazreti Hacer o teknik bilgiye, yani çölde su bulunmaz gerçeğine teslim olsaydı, o ilk adımı bile atmazdı zaten. Oturur ölümü beklerdi. Çok mantıklı. Onu harekete geçiren şey çevresel bir kanıt değil, içsel bir zorunluluktu diyebilir miyiz? %100 öyle. Metin bize burada çok güçlü bir prensip sunuyor. Sa'i kavramı kelime anlamı olarak zaten çaba göstermek, tüm gücüyle gayret etmek demek. Yani o çözüm, o mucizevi su gökyüzünden sihirli bir paket halinde inmiyor kucağına. Senin çabanla, senin eyleminle ortaya çıkıyor. Aynen senin o iki tepe arasında, o umutsuzlukla umut arasında gidip gelirken attığın terli adımların bizzat içinden doğuyor. Eylem imkanı doğuruyor. Eylem imkanı doğuruyor. Fiziksel eylemin manevi bir alan yaratması gerçekten insanın zihnini inanılmaz açan bir konsept. Ama bu adımlar sadece Mekke kumlarında kalmıyor sonuçta, değil mi? Tabii ki kalmıyor. Bugüne uyarlamak zorundayız bunu. Aynen öyle. Bugün o kum fırtınalarının yerini plaza toplantıları aldı. Çöl güneşinin yerini yüzümüze vuran o parlak ekran ışıkları aldı. Ama konsept tamamen aynı. Peki çölde yürümek, bugünün o acımasız rekabetçi dünyasında neye tekabül ediyor? İşte kaynak metin tam bu noktada çok başarılı insanların, dünyayı değiştiren isimlerin ortak paydasını inceliyor. Ne yapıyor peki bu insanlar kriz anlarında? Bu insanlar bir imkansızlığa tosladıklarında, tamam rasyonel veriler buraya kadar diyor, ben dönmüyorum demiyorlar asla. O eşeleyici, o rahatsız edici soruyu sorma cesaretini gösteriyorlar. Başka bir imkan var mı? Başka bir imkan var mı? Bir okur bir kare burada zihnimizi tamamen alt üst eden o vurucu ayrımı yapıyor zaten. Diyor ki imkansızlık bir duvar değil aşılması gereken bir eşiktir. Duvar ve eşik, bu iki kelimenin zihnimizde, hani o bilinçaltımızda yarattığı mimari imge o kadar farklı ki birbirinden. Kesinlikle. Duvar seni durdurur bir kere, seni geri dönmeye zorlar, hapseder seni. Etmek için ayağını birazcık kaldırıp adım atman gereken o hafif yükseltidir sadece. Çok güzel bir ayrım bu. İmkansızlığı duvar olarak gören kişi o noktada kamp kurup ağlamaya başlar.
Ama onu bir eşik olarak gören kişi, adımını o yükseltiden nasıl aşıracağını hesaplamaya başlar hemen. İşte işin asıl derinleştiği, asıl ilginçleştiği yer burası bence. O eşikten atlama kararını verdiğin an sadece bulunduğun durumu değiştirmiyorsun. Aslında kendi içsel yasalarını, kendi sınırlarını da değiştiriyorsun. Çok doğru. Biz modern insanlar olarak kriz anlarında genelde sadece o fiziksel yasalara odaklanıyoruz. Banka hesaplarına bakıyoruz, elimizdeki somut verilere bakıyoruz. Fiziksel yasaların bittiği yerde manevi yasaların başladığını unutuyoruz. Evet, o manevi yasaları devreye sokmayı bilmiyoruz çoğu zaman. Kriz anında çözüm üretmek, o dar boğazdan çıkmak sadece matematiksel bir işlem olamaz zaten. Vizyon dediğimiz o gizemli yetenekte tam olarak o duvar gibi görünen şeyin aslında bir eşik olduğunu fark etmek değil mi? Vizyon tam olarak budur. O eşiğin arkasındaki, henüz kimsenin göremediği o odayı görebilme sanatıdır. Ve bunun çok somut, biyolojik bir karşılığı da var aslında, biliyor musun? Öyle mi? Nasıl bir biyolojik karşılık? Yani krizlerin yenilikçi çözümler için birer katalizör olduğunu savunurken Metin sadece altı boş bir motivasyon sözü söylemiyor bize. Kriz anında beynimizde muazzam bir hayatta kalma operasyonu başlar. Hani o savaş ya da kaç tepkisi gibi mi? Benzer bir mekanizma, normal konforlu zamanlarda zihnimiz tembeldir. Enerji tasarrufu yapmak için hep aynı sinir yollarını, aynı alışkanlıkları kullanır. Ama ne zaman ki o kaynaklar tükenir, ne zaman ki o çölün ortasında kalırsın, aynen öyle. İşte o zaman beynimizin ilkel bölgesi olan amigdala ciddi bir alarm verir. Rutin düşünce kalıpları yıkılmak zorunda kalır. Beynimiz nöroplastisite dediğimiz o muazzam esneklikle daha önce hiç kurmadığı bağlantıları kurmaya başlar. Yani yeni çözüm yolları inşa etmeye zorluyor kendini. Kesinlikle. Beynin haritası, o çaresizlik anında kelimenin tam anlamıyla yeniden çizilir. İmkansızlık dediğimiz o eşik, potansiyelimizi ateşleyen en güçlü biyolojik yakıttır aslında. Vay canına, beynin kendi haritasını kriz anında yeniden çizmesi gerçekten inanılmaz bir detay. Ama bu beni çok rahatsız edici bir soruya götürüyor şu an. Nedir o soru? Eğer imkansızlık bizi bu kadar köklü bir şekilde ateşleyen, bizi evrimleştiren bir eşikse, bugün etrafımıza bir bakalım diyorum. Sosyal medyaya, o çok satan kişisel gelişim kitaplarına falan bak. Evet, o bitmek bilmeyen kişisel gelişim furyası. Aynen. Neden sürekli konfor alanını genişletmekten, 5 adımda hızlı başarıdan, her gün harika ve pozitif hissetmekten bahsediyor bu insanlar? Eğer gelişim ve potansiyel krizde yatıyorsa, neden herkes krizden ölesiye kaçmanın yollarını satıyor bize? İşte kaynak metin tam da bu noktada günümüz kültürüne çok ama çok sert bir eleştiri getiriyor. Modern motivasyon endüstrisinin o devasa kör noktasına çok net bir ışık tutuyor aslında. Gerçekten de o toksik pozitiflik kültürünün gerçekliği ne kadar çarpıttığını yüzümüze vuruyor. Çünkü modern dünyanın unuttuğu ve bu yüzden sürekli tökezlediği çok büyük bir gerçek var ortada. Çilenin ve sabrın o inanılmaz dönüştürücü gücü. Bak, bu durumu okurken kafamda hep aynı analojiyi kurdum ben. Bu modern motivasyon taktikleri, sosyal medyadaki o afili sözler, hadi aslansın, yaparsın gazları falan var ya, Evet, o ucuz motivasyon kaynakları. bunların hepsi tıpkı çok yoğun bir şeker krizine, böyle bir glikoz patlamasına benziyor bence. Kana inanılmaz hızlı karışıyor. Bir anlığına kendini çok enerjik, çok motive hissediyorsun. Dünyayı kurtaracakmış gibi oluyorsun. Sonra ne oluyor peki? Sadece 15-20 dakika sonra o şeker tavan yapıp aniden çakılıyor yere ve eskisinden çok daha yorgun, çok daha bitkin bir halde koltuğa yığılıp kalıyorsun. Bomboş hissediyorsun. Çok doğru. Sistem çöküyor resmen. Oysa bu metnin bize sunduğu o kadim bilgelik, o çile ve sabır felsefesi, o bir odun ateşidir aslında. Çakmağa çaktığın an harlamaz o ateş. Tutuşması çok zaman alır. Aynen öyle. Duman yapar, emek ister, başında beklemen ve sabretmen gerekir. Ama o meşe odunu bir kere tutuştu mu, fırtına da çıksa, kar da yağsa seni o dondurucu çöl gecesinde sabaha kadar ısıtmaya devam eder. Gerçekten harika bir analoji oldu bu. O odun ateşinin dayanıklılığı aslında insanın içsel dayanıklılığıdır. Dışarıdaki rüzgara, şartlara bağımlı değildir o ateş. Kesinlikle dışarıya bağımlı değildir.
Ve bu da o çok kritik soruyu gündeme getiriyor hemen. Gerçek motivasyonun kaynağı nedir o zaman? Sosyal medyadan gelen binlerce beğeni mi? Dışarıdan gelen alkışlar mı? Yoksa içeride yanan o sessiz ama sarsılmaz içsel inanç mı? Metne göre gerçek başarının tohumları o steril, iklimlendirilmiş konfor alanlarında filizlenmiyor hiçbir zaman. En sert, en acımasız zorlukların tam ortasında yeşeriyor. Hatırlarsan Metin, tarihe yön veren peygamberlerin ve büyük liderlerin hayatını örnek veriyor bize. Evet, onların hayatı tam bir imkan devşirme sanatı zaten. Kesinlikle. Onların hayatı imkansızlıklar içinde imkan devşirmenin zirvesidir. Hiçbiri o izleri güle oynaya, konfor içinde bırakmadı tarihe. Tam tersine sürekli dışlandılar, inanılmaz zorluklar çektiler, o çölün ortasında resmen yapayalnız bırakıldılar çoğu zaman. Öyle. Çünkü dışsal teşvikler senin o şeker metaforundaki gibi çok geçici şeylerdir. Bugün seni alkışlayan o kalabalıklar, yarın ilk hatanda sırtını dönebilir sana. Aynen öyle. Dışarıya bağlı her motivasyon kırılgandır ve seni yarı yolda bırakır. Ama kalıcı olan o derin içsel inançtır işte. Sabrın dönüştürücü gücü dediğimiz şey de tam olarak budur. Biz modern toplumda sabrı tamamen yanlış anlıyoruz maalesef. Nasıl anlıyoruz sence? Pasif bir şekilde, hani hiçbir şey yapmadan oturup kaderini beklemek olarak algılıyoruz. Oysa metne göre sabır, Hazreti Hacer'in o iki tepe arasında ayakları yara bere içinde kalsa bile yürümeye devam edebilme dayanıklılığıdır. Yani sabır, pasif bir bekleyiş değil, eylemi ısrarla sürdüren aktif bir direniş halidir aslında. Harika özetledin. Aktif bir direniş halidir sabır. Bu tanım cidden zihnimdeki birçok taşı yerine oturtuyor şu an. Peki, tüm bu devasa bilgeliği, bu kadim hikayeleri tarihin sayfalarından alalım diyorum. Şu an bizi dinleyen kişinin tam da şu anki hayatına, o görünürde olmayan ama her gün ruhunu sıkan görünmez çöllerine taşıyalım biraz. Çok iyi olur çünkü pratik bir karşılığı olmalı bunun. Kesinlikle. Bir okur bir kare burada sadece felsefe yapıp bırakmıyor, çok vurucu bir yere temas ediyor kendi kitlesiyle. Diyor ki, Hazreti Hacer'in çölü kavurucu kumdandı. Peki ya sizin çölünüz neden yapılmış? Bu gerçekten çok sarsıcı bir soru bence. Çünkü hepimizin gizli bir çölü var bu hayatta. Maskelerimizin arkasına sakladığımız, tek başımıza yürümek zorunda kaldığımız o kurak ve acımasız coğrafyalar. Evet, belki şu an bizi dinlerken trafikte sıkışmış bir halde direksiyon sallıyorsun. Belki gece yarısı uyku tutmadı, karanlık tavana bakıp düşünüyorsun günlerdir. Belki de mutfakta kahveni yudumlarken o içindeki boşluk hissiyle boğuşuyorsun. Senin o tek başına yürüdüğün çöl neresi? Hani o kalabalıklar içinde hissettiğin boğucu yalnızlık mı mesela? Veya bir doktorun odasından elinde o test sonuçlarıyla çıkarken hissettiğin o buz gibi korku olabilir çölün. Ya da ay sonunu nasıl getireceğini, o faturaları nasıl ödeyeceğini düşündüğün o dipsiz finansal çıkmaz olabilir. İşte kaynak metnimiz o yaşayan kütüphane vizyonuyla tam da bu noktada kendi kitlesiyle muazzam bir manevi ortaklık bağı kuruyor. O yaşayan kütüphane metaforunun nasıl işlediğini anlamak çok önemli bence burada. Kütüphane dediğimizde aklımıza genelde tozlu raflardaki eski kağıt yığınları gelir ya. Sıkıcı bir mekan canlanır gözümüzde. Ama platformun bahsettiği bu yaşayan kütüphane, kanayan, nefes alan ve birbirini iyileştiren bir organizma aslında. İnsanların kendi çaresizliklerini paylaştığı bir alan. Düşünsene bir an, şu an bizi dinleyen kişi kendi imkansızlığını ve o çölden nasıl sağ çıktığını yorumlarda bizimle paylaşıyor. O an o kişinin çektiği acı, yaşadığı tecrübe, bu yaşayan kütüphanenin yepyeni bir sayfası haline geliyor. Ve okuyan başka birine şifa oluyor anında. Kesinlikle senin yaşadığın ve belki de utandığın o sessiz mağlubiyet, başkası için demek ki bunu yaşayan tek kişi ben değilmişim dedirten inanılmaz bir umut ışığına dönüşüyor bir anda. İnsanların o yaralarını birbirleriyle böyle şeffafça paylaşmasından doğan bu dayanışma, dünyadaki en güçlü komünite bağı değil midir zaten? Öyledir. O yüzden buradan dinleyicimize de açık bir çağrı yapalım. Şu an videoyu veya bu yayını dinlediğin platformu bir anlığına durdur, yorumlara in ve kendi çölünün ne olduğunu, hangi imkansızlıkla savaştığını bizimle paylaş lütfen. Bu çok kıymetli bir davet ve işte tam burada durup o kütüphanenin o manevi sayfalarından süzülen en vurucu tespiti yapmamız gerekiyor bence. Nedir o tespit?
Binlerce insanın hikayesine baktığımızda gördüğümüz, hiç değişmeyen bir gerçek var ortada. Bir insanın en büyük düşmanı, onu gerçekten yok edebilecek yegane güç, asla dış engeller değildir. Kum fırtınaları, ekonomik krizler, hastalıklar falan değil yani. Hayır, bunlar sadece dışsal koşullardır. Aşılması gereken eşiklerdir bunlar. Bir insanı asıl yakan, onu gerçekten bitiren, o en büyük düşman, kalbini içten içe kemiren o kendi içindeki umutsuzluktur. Kendi içimize, kendi ellerimizle damlattığımız o zehirli şüphe damlası. Ben bunu yapamam hissi. Aynen öyle. Dışarıdaki dünya ne kadar karanlık olursa olsun, etrafındaki herkes buradan çıkış yok diyebilir sana. Ama sen o son adımı atmaktan vazgeçmediğin sürece, o yol hiçbir zaman tam olarak kapanmış sayılmaz evrende. İradesini kaybetmeyen bir zihni yenebilecek hiçbir dış faktör yoktur diyorsun. Yoktur. Sen eylemi bırakmadıkça sistem sana bir şekilde cevap verecektir. Peki yavaş yavaş toparlayalım o zaman. Tüm bu derinlemesine incelediğimiz parçaları bir araya getirirsek, elimizde tam olarak ne kalıyor? Tüm bu konuştuklarımızın rotasını çizersek? İmkansızlık dediğimiz şey o korkutucu aşılamaz bir son değil. Kafamızı çarpıp kanattığımız o kalın beton duvarda değil. Değil. O, beynimizin yeni yollar inşa etmesi, manevi yasaların devreye girmesi için bizi zorlayan o sancılı ama sihirli eşiktir aslında. Evet ve gerçek başarı o eşikten atlama cesaretini göstermektedir. O anlık şeker krizleriyle değil, ağır ağır yanan odun ateşiyle, dışarıdan gelen geçici alkışlarla değil, içten gelen sarsılmaz bir inançla atılan adımlardadır o başarı. Ve bu yolda, bu yaşayan kütüphanede aslında kimse yalnız değil. Paylaşılan her zorluk bir başkasının yolunu aydınlatan bir rehber oluyor bu platformda. Aynen öyle. Abone olup bu kütüphanenin bir parçası olmak, o manevi sofrada yerini almak demek zaten. Kesinlikle. O halde bu derinlemesini incelemeyi bitirirken bizi dinleyen sana incelediğimiz o kaynağın altın değerindeki kuralını son bir kez hatırlatmak istiyorum. Siz kendinizden vazgeçmezseniz sistem size mutlaka bir yol açacaktır. İnanılmaz güçlü bir kural bu. Öyle. O yol bazen çölün tam ortasında bir su kaynağı olarak belirir senin için, bazen hiç beklemediğin tamamen mantık dışı bir kapı olarak açılır önüne. Ama emin ol, o yürüyüşün karşılığı evrende mutlaka bir yankı bulur. Sadece yürümeye devam etmek gerekiyor. Ancak veda etmeden önce metnin o sınırlarının da ötesine geçerek zihninde biraz rahatsızlık yaratacak. Hani seni biraz düşünmeye yetecek o son soruyu bırakmak istiyoruz sana. Vaktan bahsettik bütün yayın boyunca. Ama belki de asıl sormamız gereken şudur. Modern çağda sürekli bir konfor arayışında kalarak, zorluklardan köşe bucak kaçarak, aslında kendi içimizdeki o en büyük potansiyeli, o mucizeyi yaratacak gücü kendi ellerimizle mi yok ediyoruz? O çölden kaçarken hani aslında eninde sonunda bulacağımız o hayat veren suyu da mı kaybediyoruz farkında olmadan? İşte bütün mesele bu aslında. Bu çok derin düşünceyle seni o kendi karanlık eşiğinde baş başa bırakıyoruz şimdi. Zaman ayırdığın, bu yaşayan kütüphanede bizimle beraber o derin sayfaları çevirdiğin ve en önemlisi kendi hayatının çölünde yürümekten asla vazgeçmediğin için çok teşekkür ederiz. Teşekkürler, çok keyifli bir sohbetti. Bir sonraki derinlemesine incelemede yepyeni kaynaklarla ve yepyeni konularla görüşmek üzere. Umudun hep senle, o yürüyüşe olan inancın hep daim olsun. Hoşça kal.